Bize yardım et dediği zaman hayır deme şansım yok. Ama bakarsanız Hollywood filmlerine, bakarsınız Netflix dizilerine, Mossad her şeyi muktedirdir. Her şeyi muktedir bir istihbarat servisi zaten yoktur. Mossad da her şeyi muktedir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar PKK'sından, FETÖ'sünden, radikal sol örgütlerine kadar ülke içerisinde bir sürü sorun. Türkiye zaten ister istemez güçlü bir istihbarat ekolüne sahip olmak zorunda. Hocam, yaptığımız ilk yayından itibaren çok fazla sayıda soru geliyor. İstihbaratçılığa dair, size dair. Bunların birçoğunu topladık, hepsini konuşuyor olacağız ama ben asıl ülkelerin istihbarat ekollerini merak ediyorum. Türk ekolü, işte KGB ekolü var, CIA'nin durumu var. Bunlar hakkında biraz konuşmak isterim sizinle. Hatta başlangıçta şöyle yapalım isterim. Bu ekoller arasında Türkiye'nin konumu ne? Türkiye iyi mi? Sonra tek tek diğerlerini konuşuyor olalım isteriz. Türkiye'nin güçlü bir ekolü var. Tarihten gelen, geçmişten gelen istihbarat ekolü kesinlikle var. Bunu söyleyebiliriz. Türk istihbarat ekolü önemli bir istihbarat servisidir. Aktif bölgesinde aktif, güçlü bir örgüttür. Zaten hani uğraştığı meseleler ortada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar PKK'sından, FETÖ'sünden, radikal sol örgütlerine kadar ülke içerisinde bir sürü sorun. Türkiye zaten ister istemez güçlü bir istihbarat ekolüne sahip olmak zorunda. Yaptığınız işin mahiyeti gereği önemli hasımlarla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla önemli bir ekolü kurmak zorundasınız. Peki hocam, Türk istihbaratı önemli ve güçlü ya. Bizim alameti farikamız nedir? Türk istihbaratının en belirgin iyi özelliği ne sizce? Bu Türk insanının özelliğiyle de ilgili sorun çözme becerisi, kısa sürede organize olma yeteneği. Çok önemli bir şey. Kesinlikle. Peki hocam, diğer ekolleri biraz konuşalım. Mesela CIA dünyada istihbarat dendiğine referans kabul edilen bir kavram. Bunda hiçbir sorun yok. CIA neden referans oldu? Çok fazla bütçeleri var. Diğer ülkelerin kullandığı bütçelerden daha fazla bütçeye sahipler. Işte, evet. Onun dışında ne özellikleri? Teknoloji. Teknoloji değil mi? Teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri. Yani dolayısıyla teknolojiyi aktif bir şekilde kullanma ama teknolojiyle bir yere kadar. Teknolojiyi çok hakim. İş teknik insanda istihbarat, bitiyor. işte insan istihbaratı, human intelligence dediğimiz konuda eksiklik gösterdikleri için 11 Eylül saldırısı başlarına geldi. Afganistan'da başarısız olmalarının bir nedeni de bu noktada insan istihbaratı konusunda daha az geçmişte, yani bu geçmişte daha az etkililerdi bu konuda ama son dönemde tabii onlar da bu konulara daha fazla eğilim ya da daha fazla bu konuda çaba harcamaları gerektiğinin farkındalar. Ama neticede dünyanın en büyük devleti, en büyük ekonomiye sahip, teknoloji üreten bir ekonomi. Böyle bir ülkenin istihbarat servisi elbette ki güçlü bir ekol. CIA referans noktasıdır ama değil mi? CIA bir şey yaptığında örnek alınır. CIA bir şey yaptığında... Bu yok, öyle bir şey yok diyemeyiz. Evet, yani herkesin, her ülkenin şeyi... Yani yoğurt işi başka. Evet. Bir de Ruslar var yani. Onlar KGB ekolü var. Şu anda mesela 3 tane Rus istihbarat servisi var. Asker istihbarat GRU, dış istihbarat SVR, iç istihbaratı sağlayan FSB. Güçlü bir ekol. Sert ve agresif bir ekoldür. Nasıl yani? Humint'e çok büyük önem verir. Sert, işte ülkenin demokrasi kültürüyle de alakalı. Güçlü ve agresif çalışır. Dolayısıyla sert çalışmanın bir sonucu olarak da, agresif çalışmanın bir sonucu olarak da çok önemli hedeflere dair önemli başarılar elde etmeyi becermişlerdir. Bunu bir tarafa koyalım. Bir taraftan bu işin kurucuları var, İngilizler. İngiliz istihbarat. Dış istihbarat MI5, iç istihbarat. Yani 16. yüzyıldan itibaren o coğrafi keşiflerle beraber özellikle siyasi coğrafya istihbaratı noktasında kurumsal bir kültürün oluşması, bu dünya üzerindeki istihbarat servisleri mantığının kurumsal yapılanmasının oluşturulmasına İngiliz ekolünün büyük bir önemi var. Yani bu işi ilk başlatan kurumsal düzeyde bir istihbarat servisinden bahsediyoruz. Tabii yine önemli bir ekonomiye sahip, yine teknoloji üreten önemli bir ülkelerden bir tanesi. Teknolojiyi kullanıyor, ABD istihbaratı gibi. Ama geçmişten gelen ekolün de bir sonucu olarak Humint konusunda da son derece niteliklidir. Diğerisi İsrail. Herkesin çok böyle ön plana çıkarttığı bir servis. Human Intelligence dediğimiz faaliyette bu maske hayat hikayesiyle angaje ve yurt dışı operasyonlarında dünyanın en önemli servislerinden bir tanesidir. Çünkü öyle olmak zorundadır. Tırnak içerisinde düşmanlarla çevrili, yani Arap ülkeleriyle çevrili, onlara göre düşmanlarla çevrili bir alanda agresif çalışan güçlü bir istihbarat ekolüne sahip olmanız önem arz eder ama bu noktada şunu unutmayalım. Mossad'ın yaratılan bir gereğinden fazla güçlü gösterildiği bir algı da vardır. Şehir efsanesi çok yani Mossad'la Yani bu bir kasıtlı yapılan bir şeydir. Bu bir kamu diplomasi ya da propaganda boyutudur. Yani Mossad bir işi yaparsa yapar. Bu hasım üzerinde korku yaratmak için. Ya da bir gün birisine biz Mossad'dan geliyoruz. Hani böyle anlatacağım tırnak içerisinde. Bize yardım et dediği zaman hayır deme şansım yok. Hani bu algıyı yaratılması için.
çok büyük fiyaskoları da olan bir örgüttür. Ama bakarsanız Hollywood filmlerine, bakarsınız Netflix dizilerine, Mossad her şeyi muktedirdir. Her şeyi muktedir bir istihbarat servisi zaten yoktur. Mossad da her şeyi muktedir değildir. Bu yaratılan bir algıdır, bunu unutmayalım. Hocam şimdi böyle birçok farklı ülkenin istihbarat durumlarını konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri CIA ile başka bir şey yapıyor. İsrail Mossad'la başka bir şey yapıyor. İngiltere MI6 ile başka bir ekol oluşturuyor. Türkiye'de kendi istihbarat geleneğini kullanıp yeni bir güç ortaya çıkarıyor. Eskiden gelen gücünü de tekrar perçinleyebiliyor. Burada şunu merak ediyorum. Ülkeler istihbarat adımlarını planlarken diğer ülkelere bakar mı? Mesela bunlar yeni ne yapıyor? Bunlar şu anda nasıl bir yönetim biçimini tercih ediyor gibi? Bakarlar. Zaten istihbarat servisleri birbirlerini bir kere hedef olarak takip ediyorlar. Yani siz mesela ülkenizdeki ABD istihbaratının faaliyetlerini deşifre etmeniz lazım. Bunun için kontrespiyonaj birimleri kuruyorsunuz. Aynı şekilde atıyorum Rusya, İngiltere'de, Londra'da işte faaliyet gösteriyor. Birbirlerini bir kere takip ediyorlar. Engelleme noktasında bir etkileşim halindeler. Birbirlerine bir kere rakipler. Birinci boyutu bu. Dolayısıyla bu sürede birbirleriyle etkileşim içerisinde oluyorlar. Birbirlerinin faaliyetlerini nasıl çalıştıklarını gördükleri için birbirlerinin önemli, kendileri için faydalı olabilecek faaliyetlerini kendi bünyelerine katabilirler. Birincisi bu. İkinci boyutu da istihbarat servisleri her ne kadar birbirlerine hasım olsalar ve rekabet halinde olsalar dahi ortak çıkar noktasında siyasilerin yapamadığı kadar birbirleriyle ortak faaliyet de yürütürler. Hatta öyle ki atıyorum tamamen Afrika'da bir rekabet halindesinizdir ama Asya'da mesela ABD ve Rus istihbaratı ama Asya'da ortak bir çıkar söz konusudur. Orada ortak bir faaliyet yürütebilir ama burada kan gövdeyi götürebilir. İstihbarat servisleri son derece pragmatist yapılardır. Ve profesyonel bir yapıdan bahsedebiliriz. Bu yani çıkar odaklı faaliyet gösteren yapılardır. Bu şu yanlış anlaşılma olmasın. İstihbarat servisleri kendi kafalarına göre davranan ya da devletinin siyasi iktidarının emir ve komutası haricinde yani böyle bağımsız çalışan, başı bozuk çalışan yapılarda değildir. Her noktada, her son noktada siyasi karar verici kimse ki genelde istihbarat servisleri devlet başkanına ya da cumhurbaşkanına bağlıdır. Siyasi karar vericinin onayı çerçevesinde bu işler de yürütülür. Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi bazen NBA'de şöyle bir durum yapılır işte süper yıldızlar işte Kevin Durant, LeBron James onların performansları konuşulur ama her haftada böyle hipster performans konuşulur böyle. Çok beklenmeyen bir adamdan gelen beklenmeyen bir başarı çok fazla konuşulur. İstihbarat dünyasında var mı böyle küçük çaplı bir ülkenin başarılı bir istihbarat faaliyeti yürütme durumları söz konusu olabiliyor mu? Ya da daha böyle düşük bir ekonomiye sahip, daha düşük bir tırnak içinde bilinirliğe sahip bir ülkenin iyi bir istihbarat oluşumuna sahip olması mümkün müdür? Mümkündür. Var mı örnek aklımızda? Yani bunu her vaka için değerlendirmek lazım. Bir vakada bir istihbarat servisi, görece küçük gördüğünüz bir istihbarat servisi, örneğin mesela Bulgaristan diyelim, Soğuk Savaşlarında Bulgar servisi ya da Doğu Almanların Stasi servisi KGB kadar etkilidir. İşte tam bunu merak ediyordum aslında. Bu yani, bu ama her vaka için bunu değerlendirmemiz lazım. Yani mesela gerçekten Doğu Alman istihbaratının son derece etkili olduğu o dönem için söylenir. Bulgar istihbaratının ki normalde o dönem için son derece önemli bir istihbarat servisi, Soğuk Savaş dönemi için kastediyorum şu an için değil, önemli bir istihbarat servisi olduğu söylenir. Günümüzde mesela Ürdün servisinin El-Kaide ve türevi örgütlerle mücadele noktasında çok önemli bir mesafede olduğu, aynı şey Pakistan istihbaratı ISI için de geçerlidir. El-Kaide ve türevi örgütlerle mesela Amerika Birleşik Devletleri o büyük bütçelere, büyük teknolojiye sahip olmasına rağmen bir Pakistan servisi ISI kadar Afganistan'a vakıf değildir. Çünkü ama onlar o coğrafyaya ait olmanın verdiği avantajlar da var. Ama hani böyle belli alanlarda belli istihbarat servislerinin daha uzmanlaştığını görebiliyoruz. Türk istihbaratı da tartışmasız bir şekilde kontrterörizm dediğimiz meselelerde, çünkü bu kadar terör örgütü yıllardır deneyimi devam ediyor. Zaten bir de kontrespiyonajda da iyidir. Onu da söyleyeyim yani. Gurur verici aslında. Kimse Türk istihbaratını küçümsemesin. Bakın geçmişten gelen bir ekol, günümüzde de iyi, teknolojide kullanılıyor artık. Bu İHA SİHA meseleleri var. Bizim bilmediğimiz bir sürü başka şeyler de vardır. Bunları bilmemiz mümkün değil. Bu zaten devamlılık arz eden bir şey. Yani Türk istihbaratı iyidir. Hocam bu arada geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşım geldi. İngiltere'de yaşıyor kendisi. Türkiye'den gitmişlerdi İngiltere'ye. Orada akademik faaliyetler yürütüyor ve Türkiye istihbarat faaliyetlerine dair de yaptığı araştırmada bir bölüm varmış.
Orada ciddi bir saygı duyulduğunu söyledi bana Türk istihbaratına. Yani hem birimler diyorum sana. nezdinde hem tarih Diyorum sana. hem de tarihi açıdan çok güçlü bir figür olduğunu söylüyor Türk Bak istihbaratının. işte ne güzel. Yani karşılığı da var yurt dışında da. Bunu görmek güzel bir şey. Diyorum yani bizim insanlarımız kendi ürettiği şeyleri, kendi içinden çıkan şeyleri eleştirmekte çok acımasızdır. Yabancılara karşı gereğinden fazla bir iltimas ve hoşgörü vardır. Ben zaten söylüyorum, bak yabancı da takdir ediyor. Kimse yani küçümsemesin. Türk insanının yeteneğini ve becerisine önce Türkler kendileri inansınlar. Bakın ben biliyorum, kimse Türkler kadar istihbari meselelerde çözüm odaklı, pratik zekalı, anında çözüm bulan bir yapıda olamaz. Defalarca tecrübe ettim. Bir Amerikalı, bir İsrailli böyle hemen olayı vakıf, hemen olaya böyle olayı analize edip hemen çözüm üretemez. Bu bizim genlerimizden, Türk toplumunun özelliklerinden, belki Orta Asya'dan beri böyle bir göçebe toplum olmamız. Yani sürekli hareket halindeyiz. Sürekli yeni risklerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla çözüm odaklıyız. Ama bizim belki de dezavantajımız sürekli hareket halinde olduğumuz için bir göç hareketi içerisinde düşünelim. Uzun vadeli stratejik plan yapamıyoruz. Kurumsal kültür geliştirmekte biz de zorlanıyoruz. İşte bakın bu eksiklerimizi de iyi bileceğiz. Avantajlarımızı da iyi bileceğiz. Ona göre durumları vaziyet edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Dolu dolu bir sohbet oldu yine. Dediğim gibi istihbarat konuşmasını çok seviyoruz ve devam etmesini de istiyoruz. Tabii inşallah. Daha çok konuşacağız bu konuları. Tamam, sağ olasın. Bize yardım et dediği zaman hayır deme şansım yok. Ama bakarsanız Hollywood filmlerine, bakarsınız Netflix dizilerine, Mossad her şeyi muktedirdir. Her şeyi muktedir bir ispat servisi zaten yoktur. Mossad da her şeyi muktedir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar PKK'sından, FETÖ'sünden, radikal sol örgütlerine kadar ülke içerisinde bir sürü sorun. Türkiye zaten ister istemez güçlü bir istihbarat ekolüne sahip olmak zorunda.